Intel'i gördüm. Intel Zord. Evet, Intel çıkarmak için çıkarmış. Yani Intel gerçekten çıkarmak için 14. seriyi çıkarmış. Fiyat olarak ne kadara çıkardı? AMD 7. Gen daha mı iyi? Yok. Ama yani ya fiyat olarak farkı var mı peki bu işlemcilerin bir öncekinden? Dümdüz yerini mi alıyor? i7 aynı, i9 pahalı. i9 daha mı pahalı bir önceki nesile göre? Oh. Ay salaklar. Ya işte elinde sonunda şey abi. 13. nesilde aslında şey daha iyi. 13. nesilde Intel daha iyi bu arada. Şimdi onu da kabul etmek lazım. 13. nesilde Intel güç olarak daha güçlü. 14. nesilde de büyük ihtimalle daha güçlü ama yani hiç tam bir şey yapmışlar abi. Intel öne geçtiğinde böyle zortluyor. Yani Intel öne geçtiğinde bir şey yapası gelmiyor. Gerçekten hani düzgün bir ürün çıkarası gelmiyor. Geride olunca bu arada iyi ürün çıkartıyorlar. Öne geçince adamlar düzgün bir şey yapası gelmiyor adamların yani. Onun için nesil Intel AMD 7000'den daha iyi. Daha iyi. Daha iyi bu arada. Üst segmentte falan yani performans olarak zaten baktığında daha iyi olduğunu görebiliyorsun. Merak ettim ya. Bir dakika izleyelim şeyleri. Peki aynı soketi mi kullanıyor? Yüksekliğinin biraz yüksek olması o kadar önemli değil midir yani AMD'ye göre? Yok değil. Abi o yani şöyle söyleyeyim. i9 seviyesine geçtikten sonra hiçbir yani önemi yok. Hani i9 seviyesine geldikten sonra yok bilmem ne çok ısınıyor bilmem yani güç yani güç verdiği güç önemli yani. Bay Fisher şükür 57. ayın canımsın. En iyi haberden hoş geldin. Chat'e veteriner var mı? Acil kedim düştü. Hafif toparlıyor kafayı. Kırık yok hafif inciti. Herhalde ne yapmam lazım? Abi veterinere götür. Yakında bir veteriner vardır açık. Elinde sonunda. Anakartlar aynı mı? Aynı mı? İyi anakartlar aynısı en azından. En azından yani. Şöyle bir problem varmış bu arada haberiniz olsun. Bu jenerasyonda Intel işlemci dayı dikdörtgen ya. Kare değil. Sıvı soğutucular yani şey bunun anakartlarına bir tane parça ittiriyorsunuz ya tension ittiriyorsunuz. O esniyor abi belli bir yerden sonra. Tam basamıyor sıvı soğutucular veya fanlar. Kare olduğu şey dikdörtgen olduğu için bir taraftan kalkmaya başlıyormuş. Millet bunun için şey yapmaya başlamış. Anakartın kendi bracket'ını çıkartıp custom bracket takıyormuş ve 5-10 derece değiştiriyormuş. Hani 5 dolarlık bir parçanın 10 derece değiştirmesi hayvan gibi iyi bir şey. 13. nesil içinde. Yani hem 13 hem 14'te de öyle olacak çünkü o da dikdörtgen. Intel is also claiming some software optimization for the 14th generation series, which for reasons that almost certainly won't make sense, aren't available for 12th and 13th gen owners. What Intel are calling Intel Application Optimization is a new policy within Intel's dynamic tuning technology that optimizes performance for select games by directing application resources in real time. As an example, Şimdi bu güzel bir şey. AMD'nin asla büyük ihtimalle yapmayacağı bir şey. Adamlar yazılım yazmış. Oyunu fark ettiği zaman bütün resource'ları oyuna aktarıyormuş. Yani AMD şu anda bu ne diyor. Yazılımla bir şey mi yapabiliyoruz diyor. Böyle bir şey yapabiliyorsak biz niye 7900X'te X3D serisini siktik diyor yani. Intel claims this leads to a 13% uplift in Rainbow Six Siege and a 16% uplift in Metro Exodus. As it stands right now though, Rainbow Six Siege and Metro Exodus are the only two games... On select diyor. Abi o bile başarı. AMD'de yok. AMD direkt Windows'un schedule'ını kullanıyor. ...supported by this new feature, though Intel say they are working with game developers to add additional titles. Now, the Intel Application Optimization will preload via the Intel Dynamic Tuning Technology driver
on motherboards that have DTT enabled in the BIOS. And given the very limited support for this new feature, ne kadar güzel gözüküyormuş lan o Deep Cool'un soğutucusu. Ne lan öyle? Actually be testing it in today's video, as neither of the games that support it are included in our sampler benchmarks, but this is certainly something that we can test in the future, especially if it starts to support more games, as Intel claims. This then is Intel's attempt to steal back the gaming performance crown from AMD, and that really does appear to be the primary goal here with the 14th gen series, outside of the Core i7 getting Yarın akşam merchler, evet. So let's get on with it to see what they have. For testing, I'm using an Asus ROG Strix RTX 4090 graphics card, running Game Ready Driver version 644.43, and all the data shown in this video was recorded within the last week. So that means all of the data is up to date using the latest BIOS revisions, Windows 11 version, drivers, and so on. The LJ1700 processors were tested using DDR5 7200 CL34 memory. Okay, let's get into it. 7200 Starting with the Cinebench multi-core test, we find exactly what we're expecting based on the paper spec. The 14900K is, wait for it, identical to the 13900K as... Ustam yani hayrına bir attırsaydınız. 50 falan artsaydı yani bak. Göremiyorsunuz. Görmenize gerek yok zaten. Görünecek bir şey yok. Üzerindeki lazerdeki şeyi değiştirmişler. 13900k yerine 4 yazmışlar. As both throttles at the same frequency after 10 minutes of load. The 14700K did offer a 19% boost over the 13700. 533 watt çekiyor bir de. Lan benim ekran kartımdan daha fazla. 100K thanks to a 50% increase in E-cores. Gerçi bütün total sistem çekiyormuş onu da. Yine de. Then we see the 14600K is 7% faster than the 13600K, and the small bump in clock speeds will be helping here, as this model doesn't thermal throttle using a 360mm. Şey de kötü değil en azından. Bu arada 14700 kötü değil. 14700 parasına göre iyi. 900 bok gibi ama 700 güzel. Yani bir önceki jenerasyona göre hem inanılmaz bir boost almış. 79-50 seviyesine gelmiş neredeyse. Güç tüketimi biraz çok ama yani 79 çift sıfıra kafa tutmuyor oğlum. 79 50'ye kafa tutuyor. So that's good. Başka bir bench'lerde yapmışlardır ya. Ama evet oğlum yani 533 ve 477 inanılmaz rakamlar. Saçmalık yani. The figures here are insane. The 14900K that averaged a total system consumption of 533 watts. That's almost 50% more. Bayağı bildiğin şey açmışlar ya, kapakları açmışlar, demiş ki çekebildiğin kadar çek diye. The 7950X for comparable performance and nearly twice the power of the 7950X 3D at a 92%. Cinebench'i geçiyorum. Increase for the 14900K. Single'da yani single'da zaten Intel yani dominant. Ama yani abi çok yani komik şey. Yani değişmemiş oğlum. 4% faster than the 13700K, and the 14600K was 3% faster than the 13600K. So about what benchmark confirms what we found with Cinebench. The 14900K is basically identical to its 13th gen model. Then the 14700K with its extra E-cores is 24%. Aynı oğlum, aynı ya. Bildiğin 13900 ile 14900 aynı işlemci olmuş ya. Faster than as the 14600K. Yani tamam, bu arada 700 çok iyi. 700 bayağı farklı bir işlemci olmuş. 700 bayağı farklı. Yani iyi yapmışlar i7 serisini. Ama i9'u niye çıkardınız lan o zaman? Hay bir de chat'in dediğine göre i7'nin fiyatı aynı kalmış, i9'un fiyatı artmış. On to the 7-zip compression performance, we find the Core i9s and Core i5s delivering virtually identical performance, while and it's a similar story for the
1400K with its biggest win yet, as it was a whole 6% faster than the 13900K. So that's actually good based on what we've seen so far. The 14600 3%. Photoshop. Baksana oğlum, 700'e bakar mısın? 7950X'i yendi lan. i7 çok iyi olmuş. i7 bu arada iyi olmuş. Allah için iyi olmuş. Hani böyle cost per watt'ı hesap etmeyecekseniz, hani fiyat performans yani fiyat performans değil de hani i7 sweet spot güzel olmuş. Akmış yani. i9 çöpe alsak daha iyiydi. 13th gen version. Niye yapmışlar ki oğlum bunu? i5'te kötü. i5'i konuşmuyorum bile. i5'te AMD'yi geçemez bile. Application that really only uses the P cores, and here the 1400K was 14% faster than the 1300K. Çünkü şu yüzden i5'te geçemez. i5'te çünkü hem işlemci olarak pahalı hem anakart olarak çok pahalı Intel. Oradan kaybediyor. While the i7 was 6% faster than its predecessor, and the i5 7% faster. The last Adobe application we tested is Premiere Pro, and here the 144p yayın FPS yayın yapamaz. Manası yok. Was just 3% faster than the 1300K, while the 14700K was only 6% faster than the 13700K. Then we see that the Core i5 was just as underwhelming, offering a mere 3% improvement over the 13th gen model. Ama daha akıcı oluyor, ben dedim. Tamam. İzleyen için öyle güzel gözükmüyor. Yani 144 FPS yaptığında abi daha az bitrate verdiği için daha akıcı olabilir ama daha sikko gözüküyor. Daha güzel gözükmesi daha önemli akıcılıktan. Now the last application benchmark that we have is a browser benchmark, so more of a general use type test, and the results here are pretty typical. And then with Factorio seem to Factorio testi. Factorio box is the typical. Bak 7950X3D'ye bak. Bu Intel'i ayrı gömeceğim. Intel ayrı. Bu herifler, bak bu herifler abi, Factorio testi değil bu arada. Factorio çok farklı şey. Abi şunun geçmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Bu 78 çift 0 X3D, dikkat ederseniz 7950'nin üzerinde. Çünkü bu herifler kendine driver yazmak yerine dümdüz Windows'un scheduler'ını kullandığı için çalışmıyor. Çünkü bu oyun abi, ben soldaki çekirdekleri kullanayım, soldakiler 3D cache'li, sağdakiler değil demiyor. Bir soldan bir sağdan kullanıyor. Bir 3D cache'li geliyor, bir normali geliyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda zaten tek çekirdek olduğu için 3D cache'li geliyor hepsi. Ulan şunu bir düzgün yapsalar var ya, 7950'nin performansını düşün ya. Muazzam bir işlemci olurdu. As it's based on a very small map and doesn't really represent performance in this title, especially for the bigger maps. And being that it is a smaller map also means that it fits snug within the 3D V cache for parts like the 7800X 3D and its 7950K çok kötü oğlum performansı ya. Though the dual CCD parts like the 7950X 3D are still a bit broken here. Anyway, in this evet, example, 600 de i5 de çok kötü. i5 de çok kötü. And 1300K are the fastest map büyüyünce daha iyi oluyor. Just beating the 7800X 3D. Ama yine de yani 1 puanla yeniyor abi. 1 puanla yeniyorsun ve inanılmaz fiyat farkın var. When compared to the 13th and 14th gen models though, we are looking at identical performance in this test. Okay, time for some FPS numbers, and we'll start with Baldur's Gate 3, which has been benchmarked in the city of Baldur's Gate. And this is a very CPU demanding section of the game. Firstly, the 14th gen models, they're not really offering anything in the way of extra performance. Abi şu gerçekten şu i9 niye çıktı ki? Bu i9 niye var? Sikimin keyfine tamamen yani. Performance over the 13th gen versions, we're seeing up to 3% in this example. And that's a problem for Intel, as it means the Zen 4 3D V-Cache parts are over 15% faster. The 7950X 3D, for example, that was 17%. Yani şey daha ucuz oğlum. 78 çift 0 X 3D daha ucuz bu arada.
i7'den bile daha ucuz. 78 çift 0 400 dolar mı ne? Faster than the 14900K. And while running these benchmarks, I measured the average total system power consumption, and here we see, despite being 17% faster, baksana yani. Bir de daha az elektrik tüketiyor. the Ryzen 9 7950X 3D actually lowered the total system draw by 15%, making it significantly more efficient than the 14900K in this example. Next up, we have Hogwarts Legacy with Ultra Ray Tracing enabled, and here the 7950X 3D was just 3% faster than the 14900K, though the 7800X 3D Yani şunu almanın hiçbir manasını göremiyorum ya. Şunu yani i9'u bir tane mantıklı bir şey yok. Bir ya. Hiçbir benchmarkta bir tane bile abi evet şunu almak bu yüzden mantıklı demedim. Tarık çok 67. yaşın canımsın. En iyi haberim hoş geldin. Ya 13700 kötü değil. 14700 kötü değil. Hani Intel'de devam etmek istiyorsan mesela 13. jenerasyon varsa 14. jenerasyona geçeceksen evet mantıklı ama evet yani oyun için konuşuyorsak 78 çift 0 X3D siker geçer açıkçası hepsini. 900K boosted performance by a percent. And sadly we saw the hem daha ucuz hem anakartları daha ucuz. Bir RAM'de patlıyorsun çünkü AMD yoruyor yani Expo yüzünden. Power consumption, it's a bit of an issue for Intel. Despite being slightly slower than the 7950X 3D, çok 23. yaşın canımsın. En iyi haberim hoş geldin. Bakar mısın oğlum 460 watt çekiyor ya. Now, despite being an AMD sponsored title, Starfield runs very well on Intel processors, and as a result, the 14 burada evet fark atmış. faster than the 7950X 3D. Ama bu da Starfield'ın boktan optimizasyonuna yazar. Over the 13900K. Interestingly though, the new 14700K, that was 8% faster than the 13700K in this test, while the 14600K, that offered no real improvement over the 13600K. Then if we again look at power, we see that although the example Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, here we see the 3D V-Cache processors again perform really well. Oğlum, for example, yani utanır çıkarmazsın lan şunu. Yok bu değil abi. 3D cache'li AMD'leri saymıyorum. Bunlar zaten kırık işlemciler. Oyun için yani çok ayrı bir seviye bu. Ama yani i9 ile i7 arasındaki farkı yani aptallar. The 7800X 3D that was 10% faster than the 1400K, while the 7950X 3D that was 7% faster. Unfortunately though. Evet yani birisi dememiş ki abi biz bunu niye çıkartıyoruz? İşte YGA lazım abi. Compared to their 13th gen versions, the 1400K and 14700K provided just a 2% uplift, and then we see just a mere 1% uplift from the 14600K. So obviously some very weak performance gains there. And then we're looking at power. We see that the 14600K matched the total system usage of the 7800X 3D, despite the AMD processor being almost 20% faster in this example. Bu arada AMD'ye bak övüyoruz. AMD'ye de böyle göğsü kalkmasın diye gömeceğim. Düzgün driver yazsalar şu 7950 X3D'yi de. Ha bak bir saniye bir dakika. Övdüm. Şöyle değil bak, AMD'ye de bir tür şuradan gömeceğim. AMD bir Nvidia taktiği yaptı bunları çıkartırken ama daha kötüsünü yaptı bu arada. Nvidia hiç bu kadar kötü seviyede yapmıyordu bu taktiği. Ne yaptı biliyor musunuz? 7950'yi çıkartırken X3D serisini bu arada 7950 X3D çıkardı. 79 çift 0 X3D'yi çıkardı ilk önce. 78'i kasti çıkarmadı. Satacağını sattı bir ay boyunca. Biliyordu 78'in daha iyi olduğunu. Sonra 78'i çıkardı. 7950'yi alanlar en üst seviyeyi aldık bilmem ne filan diye aldılar. Sonra bir baktılar zort. Yani sikko bir şey. Çünkü driver yok. Çünkü Windows'un scheduler'ını kullanıyor. Ya o yüzden. Sende ne var? Yok ben bu çıkmadan biliyordum böyle olacağını. O yüzden almadım. X3D almadım ben direkt. Subsuri'yi çok 36. yaşın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Primary issue with the Core i9 series, the 1400K, that pushed total system usage almost 30% 638 higher than the 7800X 3D for less performance.
Frame rates in The Last of Us Part 1 were very competitive between the AMD and Intel processors. That said, we also saw no Ama aynı change in şekilde performance from Linux'in the schedule'ını 13th kullanıyor. gen to the 14th gen Ama Linux oyun processors, olmadığı için kimse siklemiyor yani bu dediklerim o yüzden. outside of what can be accounted for by a small bump in frequency. Baksana. And here we see that AMD Zen 4 3D V-Cache Pro, a small Bu arada evet herkes aynı FPS çünkü Last of Us komünist bir oyun. bump, extremely efficient. Biz Crane çok in abone The olmuş Last of Us, canımsın. En az matching the düzeldi mi performance ya oyun bu arada? Oyun düzeldi mi? Ben oynamadım. Hiç girmedim yani. of the Core i7-99 processors while consuming Last of Us. significantly less power. For Ben example, 460 Ti oynadım güzel. Tamam oynayabilirsin 460 düzelmiş demek. 14900K, that pushed total system use 650 oğlum gittikçe yükseliyor. Kaç watt çekeceksin? 1000 mi çekeceksin lan? to 657 watts, and that's an almost 40% increase over the similar performing 7800X3D. The 3D V-Cache processors are also very impressive in Star Wars Jedi Survivor, with the nasıl sikiyor? 7800X3D delivering 78 14% sıfıra more bak. performance than the 14900K. Meanwhile, the Core i9 was just 4% faster than the 1300K, while the i7 and i5 models offered no performance gain over their predecessors. Then when compared to the non-3D V-Cache models, the Raptor Lake CPUs, they did perform well. The 14600K, it's power consumption that's a big problem for Intel. The 14900K, it pushed total system usage to 507, massive 27% increase. It's a title that's well known to really enjoy the 3D V-Cache processors, and we're certainly seeing... Oyun için 13700K'dan 14700K'ya geçmeye gerek yok gibi. Yani ben 13000 serim varsa geçmem. 4090'da 1080p açmaları. Birisi yazacak bunu diye bekliyordum bu arada. Kasti bekliyordum. İşlemci testinde 1080p açarsın arkadaşlar. Çünkü grafik düşürürsen işlemciye yüklenir. İşlemci testi için o yüzden her zaman grafik çözünürlük düşük yaparsın. Ama öylesini bekliyordum. Teşekkürler. Bir sırf Bombastic çok 92 milyar mı için canımsın. En iyi çok teşekkür ederim bu sırada abone olduğun için. Riskay'ın çok abone olduğun için. Mantıklı dedi ama değil işte. Aha bir de bu da mesela şudur. Animası çıktı ünlem beden. Hani bazen oyunlarda grafik kasıyorsunuz FPS'iniz değişmiyor ya hatırlıyor musunuz? O da budur abi. Yani onun da sebebi budur. Ne zaman yani güncel oyunların birçoğunda default'tan daha aşağı çekmenize gerek yok. Çekerseniz tam tersine daha düşük FPS alırsınız. that here to devastating effect for Intel. The 7800X3D, for example, it's 30% faster than the 1400K and 14700K. 5000 düşünüyorum. Gereksiz pahalı 5600 falan daha iyi olur. Aldım mı almadım mı Still, when direkt? compared to the standard Zen 4 processors, the Raptor Lake CPUs, they're quite impressive. The 1400K, for example, that was 10% faster than the 7950X. Şey çok iyi oğlum. X3D'ler çok Given iyi the massive ya. performance advantage the 3D V-Cache CPUs enjoyed in this title, it's a given that they'll be more power efficient. That said, the 1400K only increased total system usage by 13%, and this is because ACC is a very lightly threaded title. Next up, we have Spider-Man Remastered using the high-quality preset with high ray tracing. 7950'nin ilk defa oyun birini geçti again, şey. The 14th gen parts are offering very little over their 13th gen models, and this meant the 14900K couldn't quite knock off the 7800X3D, and it was well down on the 7950X3D. Exox 37 yaşın canımsın. En iyi abonens hoş geldin. The 14900K increased total system Ben power X3D alacaktım yenisi by daha almost mantıklı daha 50% ucuz when fiyata. compared to the similar X3D al abi performing her türlü. Yok 7800X3D. X3D alınır. That is just insane. Even when compared to the faster 7950X3D, Yapıs Meka çok sever 25. yaşın canımsın. En iyi abonens hoş geldin. 5500 var şu anda. Bütçe fazla yok. O zaman AM5 geçemem. 5600 mi 5700X düşünüyorum. 5500'den hiçbir şey değişmem o dediklerine. 5600 veya 5700'e geçmem. Biraz daha bütçe biriktiririm. 5800 X3D'ye geçerim. X3D'ye geçmediğin sürece senin o upgrade'in parayı çer çöp etme gibi bir şey. Yani çok minik bir upgrade görürsün. Velosim çok teşekkürler bu arada 17. için. Ah abi yarın 18 Ekim. The entire system. That is nuts.
Next up, we have a Plague Tale Requiem, and again, the new 14th gen CPUs have little to nothing to Ya, offer over their previous generation Next parts. Gen'e geçmeye That gerek means, yok. like 5800 13 X3D ile 7500F kafa hatta yeni nesil alıyor bazen. Hangi 7500F abi? 900K, the 1400K, it averaged 150 Bir delilik var FPS, mı? making it slower Bende. than the 7700X and 15% slower than the 7800X 3D. The 14900K, 14700K, and 14600K were all very evenly Bakalım matched in nasıl. this example, Az sonra bakayım though şu that video was bitsin also be. the case for the 13th gen models. Oğlum çok kötü bu işlemci. Power Bu consumption isn't nearly yani as daha bad in Plague fazlasını da Tale görmeme Requiem. gerek yok gerçekten yani daha da kötü yani hiç iyi gitmiyor.